Bir odaya girdiğinizde kalabalık bir ortamda insanların gülüşlerini, konuşmalarını, telefonlarına gömülmüş gözlerini gördüğünüzde içinizde hala boşluk hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Bu yalnızlık türünün adı kalabalık yalnızlık. Ki bu konu Türk Dil Kurumu'na göre 2024 yılının kelimesi ve kavramı olarak belirlenmişti. Büyük şehirlerde yaşayanlar bu konuya en çok maruz kalanlardır. Örneğin İstanbul'da yaşıyorum, komşularımı bilmiyorum, mahallemdeki esnafı tanımıyorum, yolda yürürken selam vermeden geçiyorum. Çünkü her zaman yüzler değişiyor, tanımıyorum demişsinizdir. Hatta şunu da duydum, geçen gün yaşadığım binayı polis bastı, alt kattaki komşum uyuşturucu satıyormuş. Karşı binada kadın taciri çıkmıştı. Burada kime güveneyim? Şunu da ekliyor, iş yerimde arkadaşım da kendi binalarında kaçak silah satan biri olduğunu söyledi. Çok kötü, böyle kalayım. Haliyle bunun gibi örnekler de zaman içerisinde insanları özellikle büyük şehirlerde yani kalabalık içerisinde yalnız kalmaya itiyor. Ben çok kalabalık bir yalnız. Bu hepimize zaman zaman ya da her zaman dokunacak bir konu. Çünkü bu sadece psikolojik bir durum değil, artık toplumsal bir alarm. Ve ben bir psikolog olarak sadece bu sorunu tanımakla kalmayacağım. Çözüm olmak için buradayım. Çünkü artık bu sessizliği duymamız gerekiyor. Şehirler büyüdü, binalar yükseldi, kafeler doldu, sosyal medya hesaplarımız binlerce arkadaşla doldu. Ama ruhlarımız o kadar da dolu değil. Harvard Üniversitesi'nin 2023'te yayımladığı bir araştırmada 18-35 yaş arası bireylerin %61'i kronik yalnızlık yaşadığını söylüyor. Üstelik bu bireylerin çoğu fiziksel olarak kalabalık içinde yaşayanlar. Bir düşünün, 500 kişilik bir okulda, 1000 kişilik bir şirkette, 10 milyonluk bir şehirde yaşıyorsunuz ama kimseye gerçekten iyi değilim diyemiyorsunuz. Çünkü normal görünmek zorundasınız. İşte bu modern insanın en büyük çelişkisi. Kalabalıklar içinde görünmek ama hissedilmemek. Yalnızlık nasıl bir şey biliyor musun? Bir karpuz alamamak tek başına. Güldüğünde yanındakine dönüp ya nasıl da komik mi diye soramamak yalnızlık. Paylaşamamak. Tek başına oturmaktır yalnızlık. Bir başına oturup öyle boşluğa bakmaktır yalnızlık. Yalnızlık sadece duygusal bir durum değil. Beyin için bu fizyolojik bir alarmdır. UCLA yani University of California Los Angeles'ta yapılan deneyler yalnızlık hissinin beynin fiziksel ağrı merkezini aktive ettiğini gösteriyor. Yani yalnızlık fiziksel acı kadar beyni etkileyebiliyor. Ayrıca dopamin, oksitosin gibi bağ kurma hormonları yeterince salgılanmadığında depresyona yatkınlık artıyor. Kalabalık yalnızlıkta bu hormonlar varmış gibi davranır. Ama aslında bağlar zayıftır. Yani kalabalıkta yalnız olmamız beynimizin bağlı hissettiği anlamına gelmiyor. DSM-5'e göre yalnızlık bir hastalık değil. Ancak yalnızlığın tetiklediği depresyon, sosyal fobi, anksiyete bozuklukları gibi tanılar DSM-5'te yer alıyor. Ve en çarpıcısı şu. Bu bozuklukların pek çoğu zamanla anlatılmamış yalnızlıklarla başlıyor. Kalabalık içinde anlatılmayan her his zamanla psikolojik bir düğüme dönüşüyor. Aileler artık aynı sofrada bile birbirini görmeden yaşıyor. Bir gün başına bir şey gelse yardım istemek için ilk kimi ararsın? Ambulans arar. Medya ise sürekli en mutlu, en kalabalık, en sosyal insanı idealize ediyor. Sosyal medyada yalnızlık itirafları değil, güzel hayat paylaşımları alkışlanıyor. Eğitim sisteminde ise empati değil, başarı öğretiliyor. İş dünyasında ise yalnızlığın adı yok. Oysa iş yerindeki kalabalıklar bazen en derin yalnızlıkları içinde barındırıyor. Genelde ne deniliyor biliyor musunuz? Örnek veriyorum, mesela Ayşegül 29 yaşında İstanbul'da yaşıyor diyelim ve diyor ki her sabah bir metrobüse biniyorum, yanımda onlarca insan ama bir kişi bile göz göze gelmiyor. Birine bir şey sorsam rahatsız olur gibi bakıyorlar. O an anladım, ben sadece yalnız değilim, hepimiz yalnızız. İstanbul bunu çağrıştırıyor mu? Kalabalığın içinde yalnız olmak, doğada yalnız olmakla aynı şey değil kuşkusuz. Çünkü büyük kentlerde diğer insanlar örgütlenmiş gibi bir duygu doğar insan içine yalnızsa. Yani diğer yalnızları gözünüz görmez. Okan 22 yaşında Ankara'da yaşıyor diyelim. O da diyor ki arkadaş listemde 900 kişi var ama derdimi anlatabileceğim kimse yok. Bir tıkla 1000 kişiyi takip ediyorsun. Öyle toplu kutlama mesajı aldığınızda kendinizi kutlanmış gibi hissediyor musunuz? Sevgili dostum bayramını kutlar, canını yerim falan.
Sosyal tarafımızın bir dayatmasını çok yanlış bir mecrada tatmin etmeye çalışıyoruz. Bu hikayeler kurgu değil. Hepimizin hikayesi olabilir. Ve daha da kötüsü bu yalnızlık görülmez olduğu için tedavi edilemiyor. Çünkü çözüm olmamak insanlığın çöküşünü hızlandırmak demek. Beynimiz bağ kurmak için evrimleşti. Empati, dayanışma, karşılıklı anlayış. Bunlar hayatta kalmamız için şarttı. Şimdi ise sadece bireysel başarı hedefleniyor. Ama tek başına başarılı olmak, birlikte mutlu olmak kadar etkili değil. Toplumsal çözüm üretmek için önce birey olarak çözüm olmamız gerekiyor. Albert Einstein, insan ancak başarı için yaşadığında tam anlamıyla yaşar der. Sosyolog Zygmunt Bauman, modern yalnızlığı sıvı ilişkilerle tamamlar. Bauman'a göre kalıcı bağlar kurmak yerine geçici bağlantılarla yetinmek bizi daha da yalnız kılıyor. Sherry Turkle, MIT'te yaptığı araştırmalarla teknolojik bağlantıların derin ilişki ihtiyacını karşılamadığını vurgular. Birine mesaj atmak, dokunmakla aynı şey değildir. Instagram'da takipçin 10.000 kişi olabilir. Ama doğum gününde seni arayan kişi yoksa bu bir yalnızlık alarmıdır. Sosyal medya iletişim yanılsaması yaratır. Bağ kuruyormuş gibi hissederiz ama çoğu zaman yüzeyseldir. Filtreli mutluluklar paylaşılan yalnızlıklara perde olur. Dünya Sağlık Örgütü yalnızlığı artık küresel bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor. Kalabalık yalnızlık, intihar oranlarını, antidepresan kullanımını ve hatta fiziksel hastalıkları arttırıyor. Bir toplum yalnızsa birlikte karar alma, empati kurma, dayanışma gibi temel değerler yok olmaya başlar. Ve yalnız toplumlar otoriterliğe, radikalizme ve duygusal çöküşe daha açık hale gelir. Çözüm ne peki? Gerçek bağlar kurmak. Yüz yüze iletişim dijitalden daha güçlüdür. Empati eğitimi okullarda, iş yerlerinde empati geliştirici programlar uygulanmalı. Topluluklar oluşturmak, mahalle dayanışmaları, gönüllülük grupları desteklenmeli. Yalnızlığın normalleştirilmesi değil, fark edilmesi sağlanmalı. Görünen bağlar değil, hissedilen bağlar değerli olmalı. İnsanlar duygularını yargılanmadan paylaşabilmeli. Hikaye paylaşım platformları, podcastler ve yazı atölyeleri yaygınlaştırılmalı. Komşuluk ilişkilerini canlandırılmalı, yalnız yaşayanlara destek olunmalı. Üniversite ve lise düzeyindeki yalnızlıkla başa çıkmayı destekleyen öğrenci toplulukları kurulmalı. Yalnızlıkla ilgili farkındalıkla güçlendirilmeli. Yaşlılar, evsizler ve yalnız bireyler için gönüllü ziyaret ve destek programları oluşturulmalı. Gerçek bağ kurmaya olanak tanıyan fiziksel etkinlikler, yürüyüş grupları, kitap kulüpleri ve benzeri arttırılmalı. Kamu spotları ve sosyal projelerde sen yalnız değilsin mesajı yaygınlaştırılmalı. Bir yalnızlık hikayesi dinle kampanyaları düzenlenebilir. Online ve ücretsiz psikolojik danışmanlık hatları yaygınlaştırılmalı. Örneğin yalnızlık hattı. Anlat, yalnız değilsin projeleri ile kişilerin yalnızlık hikayelerini isimsiz olarak paylaşabilecekleri dijital platformlar kurulmalı. Yalnız hissettiğim günler gibi içeriklerle yalnızlığın normalleştirilmesi değil, görünür hale gelmesi sağlanmalı. Topluluk merkezleri ile sadece yardım değil, hobi gruplarının da bir araya geldiği merkezler haline getirilmeli. Müzik, resim, kitap, yürüyüş, sessizlik kulüpleri vesaire. Birlikte susmak etkinlikleri bile organize edilebilir. Çünkü bazen insanlar konuşmadan da bağlantı kurabilir. Yalnızlık temalı kısa film yarışmaları, sergiler, tiyatro oyunları ile insanlar duygularını dışa vurabilir. Yalnızlığın en derin yaşandığı gruplar için seferberlik oluşturulmalı. Yaşlılar, evsizler, göçmenler, sessiz kalanlar. Belediyeler ve STK'lar bu kişilere yönelik gönüllü arkadaşlık projeleri başlatmalı. Yeni gelen öğrencilere yalnız kalmaman için buradayız diyebilecek bir ağ oluşturulmalı. Birey olarak yapabileceğimiz en güçlü eylem bazen sadece şudur: seni dinliyorum diyebilmek. Yargılamadan, tavsiye vermeden sadece orada bulunmak. İnsanların bir aidiyet duygusu hissedebileceği kültürel ve manevi bağ kurabilecekleri alanlar oluşturulmalı. Bu cami, kilise, dernek, sosyal kulüp ya da bir sanat atölyesi olabilir. Bu konuya neden mi girdim? İntihar vakaları, madde kullananlar, işten haksız yere çıkarılmış olanlar, bulunduğu toplumdan dışlanan bireyler, akran zorbalığına maruz kalmış gençler en çok kendilerini yalnız hissettiklerini söylemektedirler. Bizler de burada boş durmak yerine onlar için bu programda sizlerle birlikte daha aktif olmak zorundayız. Çözüm Ol programı sizler için var derken gerçekten toplum ve insan psikolojisi için pozitif faydayı oluşturmayı istiyorum demiştim.
Lütfen sizler de aklınıza gelen bildiğiniz çözüm önerilerini yorumlarda yazın lütfen. Konuya dönelim. Sevgili dostum, yalnız hissediyorsan seni anladım. Çünkü bu bir zayıflık değil. Bu çağımızın negatif sonucu. Ama unutma, yalnızlık bulaşıcı olabilir. Ama çözüm olmak da öyle. Belki bir dost eli, bir dinleyen kulak, samimi bir nasılsın bu döngüyü kıracaktır. Sen de çözüm ol. Çünkü bir kişi bile değişirse dünya değişebilir. Çözüm Ol kanalında bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.